Evet, 13. bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Çarımız 91 levele ulaştı. Şu an XP'miz %75 civarında. Job levelimiz de 77 oldu. Yine Job XP'miz 65. Artık 90 leveli sonunda geçtik. B3'e girmiş bulunmaktayız. Şu an bu Tom Pest görevleri var. Toplama görevleri. Bir tanesini tamamlamış hatta. Bu da 3 defa tekrarlanıyor. Buradan 5,5 milyon X veriyor. 3 ile çarpalım. 16,5 milyon alacağımız var. Yine fena değil. En güzel tarafı şu 9 degri silahtan artık kurtulduk. Geçen hafta size verdiğim sözü tutabilmek için paraya birazcık bayıldım. Normal ucuz fiyata beklerdim normalde. Şimdi video çektiğim için çok fazla baskı yapıyorsunuz tabi. Bazı pintiliklerimi törpülemem gerekiyor. O yüzden şöyle 10 negri bir tane Sun artı 5 staff'a parayı bayıldık. 176 hem de nakit olarak gold'umuz kaldı. Yalnız mal varlığımız falan fena değil. Birazdan kesitleri göstereceğim alıp sattığımız ya da yatırım yaptığımız itemler açısından. Hani şu an için herhangi bir sorun yok. Tek sorunumuz artık 10 degree'ye geçtik. Silah duruma göre artı 7'ye de atarız ilerleyen zamanlarda. 9 degree bir tane moon alıp ADV şekilde. Ama 10 degree kıyafet ilave etmemiz lazım. 1-2 tane. Şimdi 92 levelde bir tane pantolon var. Bu Sun'u değiştireceğiz. 92 level Sun pantolonu takacağız. Mesela bir tane şöyle hands'imiz 9 degree moon'du. Bunun yerine bir tane Sun hands falan ayarlamam lazım. Hani şu kıyafetlerde mesela bunların heal'lı olanları çok faul vermiyor. Zaten aldığımız HP açısından 10 degree itemi taksak da kârda mıyız, zararda mıyız oturup düşünmemiz gerekecek. Buradan çünkü 1570 can veriyor yani STR'nin dışında. Benim takacağım itemin vereceği 650 10 degree itemin. Onun haricinde biraz aksesuarlara takviye yaptım. Şöyle 90 level artı 5. Yüzük 85 artı 3 biz yapmıştık. Bunu aldım 87 artı 5. Kolyemizden yana sorun yok zaten. Bir de Cleric Rod'umu yine 8 degree Sun vardı. Onu 90 level bir tane NPC ile değiştirdik. Bunu da neden yaptık? Şu HP Recovery skillinde ne diyor mesela? Weapon Magical atan %105'i yansıyacak diyor. Yani 1936 bu skill veriyormuş canımıza. Bir de şuradan gelecek. 2500'ün %105'i ne yapar? 2550 yapar aşağı yukarı ortalaması geldiğini varsayıyorum. 4500 can ilave edecek. Bizim 8 degree ile bir 500 can falan oynuyor. O yüzden değiştirdim. Onun atağı bayağı düşüktü çünkü 8 degree Sun'u. Şunu da ilerleyen zamanlarda elixir düştükçe bir artı 5'e falan çıkartırım. Ya da bir 94 level falan alırız. Şimdi biraz size o yaptığım item upgrade'lerini bir göstereyim kısacana. 87 level artı 5 küpe denk geldi arkadaşlar. Peşeme atmış. Normalde bunu kendim basardım hani biliyorsunuz bu konularda biraz pintiliğim tutabilir. Ama int 6 basmış. Onun hatırına uğraşmaktan vazgeçiyorum. Geri kalan blue'larını kendim ilave edeceğim. Son hali şöyle bir şey oldu. STR5'i tekte attık şansımıza. 22.9'a 22.9 oldu. Taktığımız küpenin 21.5'e 21.6. Artık böyle bu 1.3'leri şey yapmayın yani. Normalde tek başına bir şey ifade etmez ama 4 tane aksesuarı bu şekilde değiştirdiğimiz zaman 5.2'ye 5.2 yapar. O zaman bayağı bir emilim açısından fark yaratacaktır. Evet bir tane Sun Staff denk geldi arkadaşlar. Fiyatı pahalı. Ortalamanın üzerinde. Ama alacağım bunu artık. Yapacak bir şey yok. 200M kadar gold kalacak. Biz 8 tane mi 7 tane mi ne Fate vardı bankada. Stok için sakladığımız. Onlardan 2-3 tanesini Stal çarına atarım. Biri şu staff'a atarım tekrardan. Şu kalan 200M'i bir an önce bir 500M civarlarına çekmemiz lazım. Alsat için de kullanıyoruz çünkü. Yani şu staff'tan %1 milyon daha zarar edeceğiz yani ondan eminim. 2-3 gün sonra biz bunun belki artı 9'unu artı 7'sini 400'eme falan bulacağımdan eminim. Ama yine de bekleyemeyeceğim artık yani bir Sun staff almamız lazım elimize. Çok fazla vaktim olmadığı için Dimension'a gidip o koleksiyonu toparlamakla da uğraşamıyorum şu an.
O yüzden bunu alacağız. 4815'miş Makata. Yani neredeyse damage'imiz 2'ye katlanacak artık çünkü yaratıkları hiç vuramamaya başladık. 2 skill falan atıyoruz. O da yorucu oluyor bizim için. Şöyle staff'ımızı da çekelim. Bir takalım. Yani şu 10 degree'nin staff görüntüsü şey olarak nasıl diyeyim estetik olarak benim en hoşuma giden staff türü. Özellikle şimdi bir de bunu 9 degree şu Moon'u da aslında kırıp ADV olarak da artı 7 de yapabilirim buna. Artı 5 olduğu için direkt verecek çünkü ADV B'yi. Ama bunu şimdilik yapmayacağım. Bu videomuzda artı 5 olarak kalsın bu silah. Düşen tabletlerle falan ben şunun makatağını, STR intini falan biraz cilalamaya çalışırım. 94-95 level gibi başka bir tane bir mum bulduğumuz zaman ucuza bunu satalım. Sermayemizi ilave edelim. O zaman artı 7'ye çekeriz. Şimdilik bir slota bırakacağım tekrardan. Şöyle 90 level bir yüzük atmış arkadaş. Artı 5. 300K'ya. Zaten bunu NPC'ye versek 250K ediyor. Bunu alalım. Bizim şu 8 degree yüzüğümüzden yer değiştirelim. Bu artık 19'a 19 bayağı bir zayıf kalıyor. Bu da 21.7'ye bayağı bir fark var yani. 2.5-2.5. Gayet güzel. Şöyle clean bir kafalık denk geldi arkadaşlar. Bu dres olmadan da takılabiliyor. Fiyatı çok ucuz. Alsat da yapabiliriz. Ama bunu blue basıp kullanalım. Özellikle o %5'lik damage absorpsiyon skill'i var kafalıkların. O direkt bize gelen damage'i %5 azaltıyor. Bir de yanına peri ratio basarız. Bu kafalığı kullanırız yani. Şöyle aldım. Yine aynı şekilde alıp satmak için toparladığım ürünlere çok fazla satışımız olmadı bu hafta açıkçası. Biraz mal varlığı anlamında yatırım yaptık. Satış açısından zayıf bir haftaydı. Oradan kesitleri göstereyim size. 9 degree sos Avrupa kalkan denk geldi. 10 eme. Kullanmak için zayıf ama bunu ADV için 10 degree'ye oradan 11'e vesaire kullanıldığı için bu kalkanlar biraz daha fazla etmeli. Bunu da 10 eme alıp 35 emden staldan listeleyeceğim. Mikrofon cızırtı yapmış. Bunu tekrar çekiyorum o yüzden. 9 degree sun silah vardı. Consigne'de 150 M. Normalde bir öncekini 100'e alıp 165'e sattık. Hani alınmaz gibi duruyor olabilir. Ama o zaman sermayemiz çok dardı. Şimdi biraz da esnek. O yüzden bunu da bir 150 M'den alıp 185'e satabiliriz diye düşünüyorum. Stal çarına geldim arkadaşlar. 75 M'e o slottan dropladığımız 9 degree silah satılmış. Bir de 12 degree rare glaive almıştık 25 M'e. Denemek istemiştik hani. O da 50 M'e satılmış. Demek ki onların piyasası bir tık daha bile yüksek olabilir. Çok hızlı satılmış çünkü. 70-80 M falan denilebilir herhalde. Tahminim o yönde. Denk gelirse bir daha deneriz. 150 M aldığımız sun itemi de 185'e satmayı başarmışız arkadaşlar. 35 M'le buradan kar ettik. Şu an fark ettiğiniz üzere 90 level %48 olduk. Hala 9 degree staff'tayız. Şimdi gidiyorum. Muhtemelen parayı bastıracağız ve o sun silahı alacağız gibi duruyor. Yeterinden fazla kastık zaten. Bir bakalım, bir dolaşıp haber vereceğim. Bu Moon Hands'i de 15'e mi atmışlar? Bunu da 25M'den Stal'a atayım. Stal'ımız biraz boş kaldı çünkü full lens. 25'ten atarız. 9 degree sos kalkanı da 35'e satmışız. 15 almıştık herhalde. Bir 20 de buradan kar ettik. 12 degree Legend kolluk arkadaşlar. Çin yine 100 alıp 125 stal çarından atacağım. 35 şöyle bir kafalık denk geldi arkadaşlar. Sun. Bir tane stalımızda 50 var. Satamadık onu. Ama bunlardan zarar gelmez. Consigne'ye atacağım bir tanesinde. Yalnız heavy armor olarak çok fazla aramazlar bunu. Ben de o yüzden en çok aranan grup light armor'dur. Şuradan bunu kafalı light armor'u alıyorum. 500K'da buna veriyorum. Bu şekilde 55M'den Consigne'den atıyorum.
Bu hafta lambalardan maalesef güzel bir item tutturamadık. Bir önceki videolara baktım, her hafta nereden baksanız bir tane Moon'u en kötü gıdıklamışız oradan. Bu sefer ne drop olarak bir şey düştü ne de lambadan item alabildik. İki tane lambamız var. Şunları da bir verelim. Belki şans eseri 10 degree sun silahı alırız. Evet, STR tablet. O da güzel. İki tane lambamız var yine. Bir şansımızı deneyelim. Yine boş. İki tane lambamız var yine. Bir kıralım, şansımızı deneyelim. Yine boş çıktı. Bir önceki videonun yorumlar kısmında bir arkadaşımız itemleri parçalayıp o şekilde satmak daha karlı oluyor mu hala diye sormuş. Ben de çok uzun zamandır denemiyordum. Bir onun denemesini yaptık. Evet, bir önceki videonun yorumlarında bir arkadaşımız itemleri kırıp sattığımız zaman hala kar edebiliyor muyuz diye sormuş. Ben de çok uzun zamandır denememiştim açıkçası. Beraber bir bakalım hemen duruma. Şu an bu hands'i satarsak 61k para veriyor. Kırmak için de 71 tane rondo istiyor. Bunun tanesi 400 gold, yani 70 tanesi 30k yapar. Yani total maliyetimiz ne olur? 60 da bu 90k. Hemen kıralım şunu. Bir tane tablet verdi. Elementlere artık gold vermiyor. Ben de denememiştim bayağıdır. Öğrenmiş olduk beraber. Yani burada düşen tablete bağlı. Buradan genelde boş tablet vermiyor ama mesela bu Dodging tablet para etmez. STR, Stamina, Master falan vermesi lazım. Yine yani nasıl diyeyim, 90K'nın yanına bu tableti düşündüğünüz zaman belki uğraşılabilir. Böyle 30-40 tane item kırsanız muhtemelen yani bir 2-3 tane STR tablet alırsınız herhalde en aşağı. Diğerlerinin hepsini amorti eder diye düşünüyorum. Bu arada artık B3'e geçince o training areadan collision kısmını kapatmamız gerekiyor. Burada bug'a girebiliyor yoksa çar. Bazı arkadaşlarımız sorun yaşıyor onunla ilgili. Aklınızda bulunsun. Hemen training areanın arka sayfası. Ben de kapattım. O yüzden çok fazla da çara bakamadığım için yoğunluğumdan dolayı kafama göre rastgele slota gönderemiyorum. Mesela şu an bizim içinde bulunduğumuz slotta bize lazım olan şu ton testler. Ama burası karışık bir slot. Çok fazla düşmüyor onlardan. Genelde Tom Beetle ağırlıklı, bir level düşükleri yani. Ama çarpışma olmadan böyle güzel bir slot bulması da burada zor. Bazı yerler çünkü fake kalabalık yapabiliyor, yani B3'te, B4'te o konulara dikkat etmek lazım. Hani her slot devamlı şekilde böyle güzel akmıyor. Ben birkaç defa bıraktım çünkü gönderdim rastgele training area'dan. Çok kalabalık gösteriyor. Bir bakıyorum çar mesela 5 dakika yaratık kesmemiş. O yüzden bu slotu bulana kadar biraz araştırma yapmam gerek. Yani bir 4-5 tane yer dolaştım. Bir de sorununa dikkat etmek lazım. Bazen bu training area'da radyusu açık bıraktığınız zaman gidiyor mesela şuradaki duvara falan kerkinmeye başlıyor. Takılıyor oraya yani. Çıkamıyor ondan sonra geri. Bunun arkasında muhtemelen yaratık görüyor bir tane. Collision'ı kapatınca duvardan içeri geçmeye zorluyor. Bug'a giriyor. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Bazen çünkü return de atmıyor. Hani Aysura'da şarj için belirli sürelik aralıklarla reset atmamız gerekiyor. DC çektirmemiz gerekiyor. Onu da atamayınca bu sefer şarj sıfırlanıyor. Bayağı bir sorun olabiliyor. Onlara dikkat etmek lazım. Arada bu Alexandria'dan falan arkadaşlarım hani parti teklifinde falan bulunmaya başladı. Şimdilik bizim setimiz oraya, hani o bufflar falan olsa da çok fazla dayanacağını düşünmüyorum açıkçası. O yüzden kabul etmedim. O 101 level Unek'ler var mesela Alexandria'da. Yani onlara bayağı hatırı sayılır şekilde vurur bizi. Şu anki item setimiz bunu kaldırmaz. Hani 10 degree 1-2 parça item ilave edebilirsek üzerimize, o zaman belki önümüzdeki bölümde falan orada bir parti ile size yeni videodan merhaba diyebilirim. Ama şimdilik görevlerle böyle tıngır mıngır devam edeceğiz. Zaten hani job setimiz var. Setimizde heal'lı parçalar var. Canımız 16.000. Gayet yüksek. Mesela 91 level enviler bize artık sorun yaratamıyor.
Önceden o 81 ya da 71 level olduğumuzda hep o level geçişlerinde bir emme sorunu yaşıyorduk herkes gibi. Ama artık o açıdan çarımız biraz ilerledi. Dayanıyor yani, sorun yaşamıyor. Bu şekilde bir 94-95'e kadar devam edeceğim. Taktiğimizde bir değişiklik yok. Aynı şekilde bu paramızı biraz muhafaza ederek 10 degree itemlere takviye edeceğiz. İtem takviyelerimizi bitirince sermayemizi artık biraz büyütme yoluna gitmemiz lazım. Daha fazla alsat üzerine düşeceğiz ki para harcamadan o 13 degree itemleri, avatar setimizi, devilimizi, bunları kademe kademe giderelim. 140 cap level güncellemesine daha vardır server'ın. Şu an onunla ilgili bir açıklama yok. Ama yakın zamanda geleceğini düşünmüyorum. Bizim o 140 level sınırına kadar, şu an mesela maksimum level sınırı 120. 140 cap açılana kadar, yani biz şu 120'yi yakalayabilirsek süper olur. Ama biraz zor da olabilir. Hani 115'te falan kalabilir. Şu 12 degree'ye bir paramız varken geçebilirsek, oradan sonra görevler falan bayağı bir X veriyor. Partiler de yine X veriyor. Hani inşallah yetişebiliriz. Ondan sonra zaten 15, 16, 17 degree item farmlamaya başlayacağız. Oyunun daha keyifli kısımlarına geçeceğiz. Bu videolukta benden bu kadar arkadaşlar. Artık diğer önümüzdeki bölümde 1000 TR Suro'dan yeni bir seri başlatacağım. Nemrut serverından. Yine bunu da devam ettireceğim. Belki hani söz vermiyorum ama böyle haftalık video sayımızı duruma göre 3'e çıkartabilirim. Onu ilerleyen zamanlarda bir düzenimin oturmasına göre bakacağız. Sizler de kendinize iyi bakın. Diğer bölümlerde görüşürüz.